Yani sonuç olarak biz Walkman'e bir kaseti takıp kulaklıkla onu dinlerken ve seyahat ederken düşünüyorduk. Ya da hayal kuruyorduk. Tabii canım, müziği Ama bugün geri elimizde almak olan ve başkalarının yapmış olduğu bir buydu şeyi yani. sadece izliyoruz. Yani bir pasif durumdayız herhalde, değil mi? Yani anahtar kelime bence pasif olma hali. Emek verdiğiniz şeyden zevk almaya başlarsınız. Bunun da araştırmaları var. Yani işte benzer bir oyuncağı çocuğun önüne koyuyorlar. İlgilenme süresine bakıyorlar. Bir de mücadele ederek işte biraz uğraşarak aynı oyuncağı elde etmiş çocuklara bakıyorlar. İkinci çocuklar daha fazla ilgileniyorlar bununla. Daha fazla zaman geçiriyorlar. Çünkü bir yolculuk, bir kendini var etme hadisesi oluştu. Oradan da daha çok ona ait hissetmeye başlıyor kendisini. Dolayısıyla keyfi de daha büyük oluyor elde ettiği şey için. Ama biz artık bugün yani hakikaten bir tarafıyla çok güzel de oturduğum yerden dün yayınlanmış işte bilmem ne parçasını hemen şak diye dinleyebiliyorum yani. Bu biraz kötü bir şey aslında. Çünkü yarın da bir şeyin yayınlanmasını istiyorum bu sefer. Halbuki kasetçiye gideceksin, o kaseti alacaksın, Walkman'in bozulacak, amcana diyeceksin ki şunu tamir ettirsene falan falanların sonunda o nihayet kulağına gelecek ve hemen arkasından da başka bir parça gelmeyecek diye bütün bunları kaybetmekten aslında bahsediyoruz biraz da. 90'lar niye zevklinin bence nedenlerinden Yanıtlarından biri biri de de bu, değil mi? Evet. Belki. Ya şeyi düşün, her akşam hepimiz yaşamıyor muyuz yani? Bugün ne izleyeceğiz? Milyar tane seçenek var. Yani televizyon, kanallar, dijital ortam, her şeyi açıyorsun. Binlerce seçenek çıkıyor ve bulamıyorsun bir şey. Ve zaten Korkunç bir orada şey değil mi epey bu? bir zaman harcıyorsun. Yani zaten Özellikle söyleriz, bir iki saat kişi aramakla geçiyor, karar sonra vermeye uykun geliyor, hadi yatalım diyorsun. kalkışıyorsan. Değil mi? Korkunç yani. Evet. Epey bir zaman gidiyor. Peki bu nostalji hissi tatlı, güzel bir his ama çok da sanki takılı kalındığı zaman da bugünü yaşamayı engellemiyor mu? Bütün bağımlılıklar gibi evet engelliyor. Yani siz o dönemde yani şeyi görürsünüz bazen böyle işte yurt dışında falan çok oluyor. Görüyorsunuz işte Elvis gibi giyinmiş. Yani bütün hayatı Elvis gibi geçiyor. Tamam süper bir abiydi ama ya bugün de başka bir şey var ve sen o tadı kaçırıyorsun. Oradaki tadı kaçırıyorsun. Yani ben yaklaşık olarak bir sosyolog olarak şundan eminim. Bundan 20 sene sonra da diyeceklerdi ki 2020'ler başkaydı ya. %100 değil mi? Ya öyle Tabii canım, diyecekler. yani büyük ihtimal öyle olacak. Çünkü birileri bugün 90'larda işte 70'lerde yaşadığımız duyguları yaşıyorlar. Gitgide daha mı kötüye gidiyoruz yani? o anlam mı çıktı burada? Valla daha kötüye gidiyoruz demeyeyim ama bu gidiş çok sağlıklı değil onu söyleyebilirim yani. Neden böyle söylediniz? Ya çok fazla insan kendiyle kalamıyor. O kadar doluyuz ki her şeyimizle doluyuz. Yani ben şimdi buraya gelirken metro ile geldim. Ya herkes mi cep telefonunda çok önemli bir şey yapıyor. Yani bakınca da görüyorum şeker patlatıyorlar yani. O kadar kendileriyle değiller ki ben ne istiyorum sorusunun cevabını bulamaz hale geliyoruz. Bu şimdi sosyolojide yabancılaşma önemli bir konudur. Bence en önemli yabancılaşma da insanın kendisine yabancılaşmadır. Bu yeni çağ bunu çok kolaylaştırdı. Kendimize yabancılaşmayı yani çok kolaylaştırdı. Şimdi ben kendime yabancılaşınca sizle ilişki kurmakta da zorlanırım. Çünkü benim açacağım bir konu yok ortada. Benim bir tür merakım, uzmanlık alanım. Uzmanlık alanı derken de illa işte bilmem ne master'ı, doktorasından bahsetmiyorum. Yani ne bileyim işte bilardo oynamaktan da bir uzmanlık çıkarabiliriz ki çok ciddi bir iştir bu arada. Yani bilardo oynamak. Bütün bunları var edemez hale geliyoruz. Giderek geliyoruz. Demin konuşulan mesela hani sanayileşme, endüstrileşme falan. O da bize sürekli hız, çabuk dedirttiriyor. Bütün bunların içerisinde biz giderek daha fazla yok olmaya başlıyoruz. Ben ondan kaygılanıyorum. Buna dur demezsek ki deme başladı. Yani Başladı. Almanya'da falan artık 4 güne indirildi çalışma süresi. Şimdi demin tembellik hakkından bahsetti Burcu Hanım. Evet. Onun önerdiği, o kitapta önerilen şey ayda 3 gün çalışmaktı. Ayda 3 gün, dilim sürçmedi. Peki ama Ayda 3 gün çok Ayda 3 enteresanmış. gün savunuyorlar. Şimdi Yani 90 güzel geldi de sonra sıkıldım. ama anda. işte çalışmadığın zaman ne yaptığın da bugün önemli. Tabii. Yani orada kalan zamanını bugün verdiğiniz metro örneğinde olduğu gibi sadece böyle ve sadece işte pasif ve sadece bakarak geçiriyorsan bir anlamı yok kalan 3 günde de çalışmıyor olmanın yani. Ve böyle bir şey, bir
tespit, yani bu gözlem anlamında tespit. Biz gelişmiş ülkelere göre bunu daha çok yapıyoruz. Gelişmiş ülkeler bunu yapmıyorlar. %100. Yapmıyorlar. Aynen. Ben de katılıyorum. Aynen öyle. Yani 90'lara geri dönecek olursak bitirmeden önce bir de belki sizin daha çok aslında iyi ifade edeceğiniz o mahalle meselesinin bugün artık hiç kalmıyor oluşu ve yine sizin ifadenizden yola çıkarak diyeceğim ki hani kötüye gidiyoruz dediniz ya, daha ne kadar uzaklaşabiliriz birbirimizden bilmiyorum. Bunun dahası ne olur mesela? Asimov şeyi söylüyordu romanlarında. Öyle bir hale geleceğiz ki insan insanı gördüğünde panikleyecek diyordu. Ben bunu işte 70'li yıllarda okumuştum bu romanları. Ya canım diyordum ama geliyoruz oraya doğru. Eğer doğru biçimde aile, doğru biçimde okullaşma ve doğru biçimde bir yönetim geliştirirsek bunu çözeriz. Bu çözülmeyecek bir şey değildir. Buradan dönüş yok. Çok karamsar ve sosyolojik anlamda da geçerliliği olmayan bir ifadedir. Her yerden dönebiliriz sosyolojik olarak. Her yerden, yani olumludan da dönebiliriz, olumsuzdan da dönebiliriz. Neye emek vereceğimize bağlı, hedef diye kendimize neye koyduğumuza bağlı. Neyi hedefliyoruz biz yaşamda? Yani çocuğum üniversiteye girsin diye çocuğun bütün lise hayatını mahvediyoruz ya. Yani bir gevşeyin, şu çocukları bir rahat bırakın. Bakın Lise nasıl hayat- kaç tane lise rock grubu demesek de çıkarıyorlar. olur yani. Ha. Hayatını mahvediyoruz. Sadece o olsa neyse de liseye girerken ortaokul hayatını da mahvediyoruz. LGS İlkokul diye bir öncesi öyle gidiyor. meselemiz var. Var da var.